Şimdi az önce biraz kayıt öncesinde konuşmuştuk. Bir ihanet durumu oldu sahnede. Evet. İşte şimdi sonrasında şu an düzeltilmeye çalışılan bir durum var. Ben şimdi birazcık sizden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Karakterlerden bahsettik. Biraz da Tamam. sizi tanımak adına. Biraz da aşk konuşmayı seviyorum. Özellikle bir partner varsa burada bir Evet, çifti evet. canlandırıyorsa. Şimdi önce sizin için aşk ne ifade ediyor? Hani karakterinize benziyor mu sizin de bakış açınız? Onu bir sormak Hı hı. isterim. Bir de o ihaneti çok ihanet olarak görmese de Meriç Bey, siz affeder miydiniz bir partnerinizden aldığınız herhangi bir ihaneti? Herhangi bir şey olabilir ihanete dair. Yani tabii şöyle bir şey var. Olaya bağlı ama çoğunlukla yani olaya bağlı deyip de bunu geçmek istemiyorum tabii ki. Hani bir yere kadar anlamaya çalışırım. Hani empati yaparım. Aynı şeye koyarım kendimi. Baktım bana artık ters geliyor bazı şeyler ya da bunun doğrusu bu olmamalı. Hani herkesce de böyleyse orada yani Halime gibi dayağımı da atarım diyormuşum. Yok tabii ki orada gereken hani konuşmayı ya da durum şart neyse ona göre değerlendirip tepkimi veririm diyebilirim. Yani O ama zaman- kolay kolay da şey yapmam. Nasıl diyeyim size Affetmezsin. affetmem evet. Ama affedilebilir ihanetler vardır diyorsun. Yani diyelim. Dediğim gibi boyutuna ve olaya bağlı diyebiliriz yani. Tabii. Evet. O biraz değişebilir. Merak ediyorum buradan gelecek cevabı da. İhanet affedilmez. Kesinlikle affedilmez. Çünkü yani o bir huy. Hani o karşı tarafın karakteri. Hani ne kadar affedersen affet bir daha yapacak onu. Ama şu benim demek istediğim bölüyorum. Mesela yalan atması. Ben Ona biliyordum bunu dönüyorum. yaşanacağını. Hayır Şimdi bak kardeşim falan. Şey olay yani mesela bana attığın yalan aslında hikayede de benim için iyi bir şey ya hani. Aslında sevdiğinden ya o yalan. ya evet de Hani bu tarz benim demek ha istediğim. tamam ama Hikayenin aynısı olursa Ha, gibi gibi affedilebilir yani. Aslında hani diyorsun. yine karşı tarafın iyiliği için atılan bir yalansa orada bir durumu olur. Benim içinmiş ya Ama orada deyip. beyaz da olsa bir yalan Ya da var. Ama evet ama niye yaptın ki diye de sorgulanır yani o. Neden denilir bence. evet de benim demeye çalıştım. Ben yalanla ihaneti birbirinden ayırdığım için. Ha tamam böldüm. Hani- kusura bakma. İhanet çok başka bir şey. İhaneti affetmem. Ama hani yalandır tamam okey bu benim işte sana söylediğim yalan tamam okey işte ne bileyim Halime'ye ben Beyoğlu'yum desem Halime beni takmayacaktı muhtemelen düşman belleyecekti. Daha böyle onun damarından gelebilmek için bu şekilde yaklaştı. Ha, bunu da doğru bulmam. Kesinlikle tasvip edeceğim bir şey değil. Ama mecbur kaldı o yani oraya sızması için yapması gerekiyordu. Karakter açısından bakarsak tamam. Evet. Yani bence haklı. Ama normal şartları sorduğunuzu düşünerek ben cevap veriyorum. Hani onun beyazı, pembesi, yeşili, grisi olmaz yalanın. Yalan yalandır yani. Yani senin iyiliğin için bile ufak bir beyaz yalansa da kabul etmem diyorsun. Ya ucunda ölüm olsa da doğruyu söyle bana. Hmm. Yani bileyim ne gerek var yalanla niye uğraşalım yani. Sonra bu sefer ortaya çıkınca daha kötü değil mi yani. Daha sıkıntı. Öyle ben anlamaya Yani. çalışıyorum. Hayır için yani soruyorum. ben de hani kendimi anlatmaya çalışmıyorum. Baktım ama hani hani kendini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yani şey yapıyor yani yalan hep bir de söylediğin yalanı unutmak da çok kötü bir şey değil mi yani? Hani yalan söylüyorsun bir de ulan bir şey söylemiştim ama ne Ben bu konuda söylemiştim. söylemiştim ya. Aynen ya. Hiç onlarla bence uğraşmaya gerek yok. Bir de aşk mı sormuştunuz? Evet, Ha. aşkın tanımını da aslında sizin için merak ediyorum O demiştim. tamamen aynı frekansta olmak bence. Hani o zıt kutuplar, mut kutuplar falan tamam mı? Lise zamanları okey, keyifli geliyor insana da. Hayata güzel da cevap. hayata dair baktığın zaman gerçekten aynı dili konuşabildiğin, alanının hani işte ne bileyim aynı evdesin. Boş boş oturmaktan da keyif alabiliyor olman lazım. Gezecek olmaktan da keyif alıyor olman lazım. Bir şey söylemeden karşı tarafın anlaması falan. Bunların hepsi bence komple bakıldığında aynı frekansta olmak bence çok önemli. Peki şöyle mi? Yani çok iki zıt insan. Yani şu anlamda zıt işte. O beyazı seviyor, o siyahı seviyor. O gezmeyi, o oturmayı ama birbirlerini çok seviyorlar. O ilişki yürümez mi sence? Yo yürür tabii ki yürür ama Yorar. şey gibi oluyor bir şeyi oldurmaya çalışmak oluyor. Yani ben tamam okey çok aşığımdır çok seviyorumdur belli şeylere tabii ki de derim ki tamam işte bu beyaz hayır siyah tamam siyah derim. Ama bu nereye kadar böyle gidecek? Yani ben uzun ve sağlıklı bir ilişki bazlı düşünüyorum. Yani hayatım boyunca bunu yapabileceğine inanıyorsam tabii ki de yap. Ama ben aşk bir yerde kendimle bitiyor mu diyorsun? alakalı hani bir noktada artık şeye dönüyor çünkü bir noktada bence. Hayat arkadaşlığına dönüyor ya. Evet. O noktada da tamam tabii ki de anlaşamadığın konular olacak. Kimse birbiriyle %100 match olamaz yani böyle bir şey mümkün değil. Yani. Ama çok zıt olmak da hani evde de sen bunu dedin, hayır bunu dedin, hayır bunu yaptık, şunu yaptık falan. O biraz insanı bence yeteri kadar zor bir hayat yaşıyoruz zaten. Tüketiyor diyor. Hani dönemsel olarak hayatsal hani her şeyle çok zor. Bari burada bir huzur bulalım ya.
Hani ben biraz o kafadayım açıkçası. Hani burada da Tabii beraber huzur bulmak. Ben de tanımı yapacaksam odur yani. Burada da böyle çatışacaksak birbirimizle yorar ya. O zaman en yakın arkadaşımla da Ya birlikte aslında zaten olayım benim mı? için Ama en yakın arkadaşlıktır ya. Evet o Evet yani. bence en yakın arkadaşlıktan çıkan ilişki en güzeli. Yani arkadaş olur. tanıdın, kafa dengisin, oldu, tık 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 aşım daha sağlıklı geliyor. Hani o şey gibi gördüm ve vuruldum falan. Tabii ki de birini çok beğenebilirsin ama bir de tanı yani. Bir de bir ona bak. Hani sadece dışını görüp de ben okeyim, sensin falan çok şov o geliyor. zaten- Ben evet Tabii. ilk görüşte aşka inanmam mesela ben o yüzden. Ha. Yani. Ben tanıdıkça, zaman geçirdikçe, Aynen, Arap konuşması. bence de öyle. Geçirdikçe, zaman geçirdikçe oluyor yani o. Beraber bir şeyler yapmak zaten. Yani o yaptığın şey çok basit de olsa, atıyorum çay içmek beraber. O daha keyifli oluyorsa odur bence aşk yani. Ya da dediği gibi boş boş oturduğunda ikimiz de atıyorum. Diyelim ki telefona bakıyoruz ama o an çok keyifli hissettiriyorsa sana, en ufak şey bile çok mutlu hissettiriyorsa bence odur diyebilirim yani. Bu iş için de öyle yani. İlk görüşte aşka inanır mısın sen? Çok düşün. Nefes nasıl verdim ama değil mi? İnanmam ya. Sen de inanmazsın. Yani şöyle inandığım hepimiz yani belli yaşta insanlarız. Sonuçta belli görmüş geçirmişliğimiz var. Hani ilk görüşte aşka inandığımı zannettiğim zamanlar oldu ama onların çok sağlıklı olmadığını fark edince çok da inanmaya gerek yokmuş, bir yere varmıyor'ya geldi aslında hikaye olarak yani. Biz bunu konuşsak sabaha kadar konuşurmuşuz Tabii. gibi hissediyorum Evet. şu anda. Çok çok malzeme varmış gibi de arka planlarda ama programı da süresinde Tecrübe de çok diyelim aşırı. yani hayat. Evet doğru haklısın. Bir de ders almak önemli. Doğru. İnsan yaşadıkça bazen tabii bazı ki. şeyleri daha iyi anlıyor. O zaman kısa sorulara geçeceğim. Hayatınızdan neyi çıkarırsak geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünürsünüz. Ama bu sizi siz yapan yani aile gibi falan hani tabii ki onlar hepimiz için önemli olan şeyler. Onlar harici sizi siz yapan ne giderse geriye hiçbir şey kalmaz. Benim aynı anda başladık. Sen ben düşünüyordum. Benim için hedeflerim ve amaçlarım yani herkes için böyle tabii ama mesela ben böyle bir noktaya odaklanıp gitmeyi çok seviyorum yani. Bir şey böyle işaretleyip ya burası ya deyip. Çünkü her sabah kalktığımda ondan güç alıyorum. Yani hedeflerim ve amaçlarımı çıkartırsak zaten bence Doğru. bir şey kalmıyor. O beni ayakta tutan şey oluyor yani. Evet evet güzel bir cevap Oradan oldu. hırsımı alıyorum. Benim de sınırlar herhalde yani. Aşmak istediğim noktalar oluyor. Ama genel hatlarıyla ya insanın karakterini belirleyen şey sınırlarıdır ya. Onu alırsak çok böyle karaktersiz kalıyormuşuz gibi geliyor bana aslında. O yüzden sınır derim herhalde ben. Evet bu da güzel bir cevap oldu bence. Çevrenizden kendiniz hakkında en sık duyduğunuz şikayet nedir? Çok Bunu fevrisin birbirinize de cevap diyorlar bana. verebilirsiniz. Çok fevrisin Fevri diyorlar. misindir? Evet. Bunu kabul etmiyordum da ettim artık zamanla. Ettim diyorsun. Çok duyunca dedim ki var herhalde Doğru bir demek. doğruluğu galiba. Ya şöyle aslında bence haklıyım. Sadece dile getiriş şeklin reaksiyonun birazcık bazen şey olabiliyor. Hani Olabilir. nasıl ya falan oluyor. Hani o birazcık problem oluyor. Onun Anladım. dışında çok duymadım bir şikayet. Yani ben de duyduğum arkadaşım ve ailemde içine atma oluyor yani. Ben biraz kapanan bir tipim. Böyle hemen duvar örerim, şey yaparım. Bir sorun varsa İçinde evet yaşarsın. içime. O da bazı şeyleri çözmek de zorlaştırıyor ya. Hani atma, konuş, anlat o oluyor birazcık. Ya da işte hani aşırı her şeyi çok en ince ayrıntısına kadar ya herkes düşünür tabii ki ama bende biraz fazlaya kaçıyor bu ara ara. Çok en ufak bir konuda bile. Hani şey diyorlar ya Sena o kadar da değil artık onu da düşünme ya falan oluyor. O yüzden oralar iki şey diyebilirim hani. Takıntı derken hemen soruya geldim. Takıntı derecesinde bir huyunuz, bir özelliğiniz var mı? Yok sen varsa söyle ben düşünüyorum. Ben bir şey netleşmeden, demin de dedim, bir şey netleşmeden yani atıyorum bugün buraya geleceğiz, saat kaçta geleceğiz? Bana bunu söylemen lazım. Ya mümkünse bir gece önceden söylemen lazım. Ya ben bunu bileyim yani şey oluyor çünkü. Şimdi sabah ya da sete gideceğiz. İşte prodüksiyon o gün beni alacak. Sabahleyin abi 9.45'te geleceğim diyor mesela. Bana onu bir önceki gece söylemen lazım. Ya ben sabah 6 alarm kuruyorum. 6'dan itibaren bekliyorum. Bana o mesaj geliyor. Heh diyorum geri uyuyorum. O biraz hayatımı zorlaştırıyor benim. Evet. Hani ben biraz şeyimdir. Spontane yaşamayı aslında severim ama plan programda iyi ya. Yani Zor biraz. öyle olmalı yani. O yüzden hani evde otururken hadi çıkalım dışarıya çok okey. Evet. Babam Çok da iyi mesela anladım. öyledir. Hep bana şey derdi.
Oğlum 3 gün mü gelmeyeceksin? 3 gün gelmeyeceğim de ama 3. gün gel. Yani ya da 6'da mı geleceksin eve? 6'da geleceğim dediysen 6'da gel falan. Ondan da herhalde birazcık böyle Geçmiş olabilir. geçmiş bir şey. Muhtemelen en büyük takıntım odur. Onun dışında çok fazla. Bir de arada böyle bazen geliyor, o da çok nadir. İşte oturuyorum, sohbet ediyoruz falan. İşte burada tam köşelere cuk oturan şeyler vardır. İşte altlıklar, bardaklar falan. Hani şöyle konuşurken ister istemez onu bir milimetrik yapma ihtiyacı hissediyorum ama çok nadir. Arada geliyor yani. Evet, arada Olur o kadar. Olabiliyor. Sena da merak ettim. Ben de ya rutine ben çok rutin aynı şeye çıkıyor aslında da genel olarak. Atıyorum işte sabah böyle bir işte ben kalktım ettim işte kahvaltımı yaptım falan filan. Bu düzen bozulduğu an benim dengem de şaşıyor. Yani o kafama mesela koyduğum şeyi o gün bir şey oluyor ve ani bir şekilde bozuluyorsa eğer. Diyelim ki ben o günü şöyle hayal ettim. Ben kalktım kahvemi içtim şöyle böyle. Ama ani bir haberle benim onu yapamamam. Hani bu sadece bundan bahsetmiyorum. O benim şeyimi bozuyor diyebilirim. Dengeni Dengemi bozuyor. bozuyor. Tabii buna zamanla alıştım çünkü iş gereği İşimiz bir anda olan bir şey. Yani her şey aynı olan bir şey. Yeri geliyor setin erken alınıyor. bir Yani anda gibi mesela. gibi Tabii, ona tabii. alıştım. Öyle Bu şey çok oluyor. eskiden vardı. Şimdi tabii çalıştıkça geçti Tabii. ama onun haricinde şu var. Az önce de dediğim gibi ben sabah ne olursa olsun illa bir iki bir şey yer çıkarım. Yani çıkmıyor, onu yiyemiyorsam kötü hissediyorum kendimi. Hani kahvaltı yapmadan çıkamam gibi bir huyum var diyebilirim. Bunu hiç ben kendime gelemiyorum. Sabahları kahve içiyorum. Onun gibi ama hani illa bir iki bir şey atarım ederim. Onun dışında takıntım başka öyle çok yok ya. Asla tahammül edemem dediğiniz o şey nedir? Bak yine aklıma geldi, o kadar tahmin edemiyorum. Ya karşı tarafın beni anlamama konusunda diretmesi mesela. Hani bu gerçekten arkadaş ortamlarımda falan çok vardır çekip gittiğim yani. Ya çok basit bir şey söylüyorum. Ya bu anlaşılmayacak bir şey değil. Yani anla da bunu da yani. Hani dediğin nokta olur ya böyle. Ya beni şu an nasıl anlamıyorsun? Gerçekten herhalde karşı tarafa kendimi ya anlatamadığımı hissetmek. Yani o kendimi anlatamıyor olmak da olabilir. Karşı tarafın anlamıyor olması da olabilir. Bu ikisini kesinlikle tahammül edemiyorum yani. Onun dışında her şeye bir şekilde tahammül ederim de Bu çok zor. çok zor benim için yani. Sena. Ben de ya bir ortamda hak geçmesi tarzı şeyler. Haksızlığa tahammülüm. Haksızlığa hiç tahammülüm yok. Kabalığa hiç tahammülüm yok. Bu tarz şeylerden gerçekten direkt yani çoğu zaten olumsuz şeyler de kimin tahammülü olabilir diyebileceğimiz tabii şeyler yani. O tarz. Merak ettiğim soruya geldim. Ağzınıza asla sürmediğiniz, kokusuna bile tahammül edemem dediğiniz bir yemek, bir yiyecek var mı? Ben her şeyi yiyorum arkadaşlar. Gerçekten Ben biraz mi? pis boğazım. Hiç her yemek şeyi. seçmiyorum. Yani Aa, her türlü. her İşte türlü sulu sebze, yemekten tut şey, sebze, meyve. hepsi. Onları bir dönüştürür, karıştırır bir Sakatat şekilde. falan. Evet. Hepsi. Severim. Hepsini yiyorum Aa, yani. Hiç ayırmam. Güzel. Ya Bana benim da büyük problem. Büyük problem bu. ağzıma sürmem değil de tercih etmeyeceğim iki tane şey çok alakası gelecek. Biri enginarı çok yemeyi tercih etmem ben. Ay çok severim. Ben de severim. Bir de tarçına karşı bir antipatim Tarçın var. bende de var. Ben sevmiyorum. Yani böyle güzel salep, boza falan hani bunların üstüne tarçın Yapıyoruz. yapıyorlar ya yani gerek yok. Bence de. Sizin Hiç damak gerek- zevkiniz Ya yok. da böyle mesela bir yerde elma geliyor ortaya. Mesela elmanın üstüne tarçın. Ya tamam anlıyorum metabolizmayı hızlandırıyor okey de ya gerek yok, ben o elmayı sade yemek istiyorum. Yani o yüzden Ama tarçın. erikte de var ya. Zevkler Erikte tuz da ben tartışılmaz. pek yakıştıramıyorum. Ha, ben de mesela- erik kendi Erikle olarak tuzu çok- yakıştıramıyorum. Hayır ben Evet. yakıştırıyorum ama. Arkadaşlar. Hayır bu arada bir dakika. Nasıl yani? Erikle tuzu ben de yakıştırıyorum da bir yerden sonra Yok, çok hayır. yoruyor. Yani o diş Çilek hassasiyeti şeker nedir? okey de erik niyeyse bilmiyorum. Ama Ama- çok insan seviyor. Çok insan Ben bir şeyleri karıştırmayı bırakalı uzun zaman Ben oluyor en galiba. çok yaptığım şey ona üstüne şöyle Hmm. birleştir ekmek arası. Ben öyleyim birazcık. Gerçekten öyleyim. Acıktım şu an. Evet çilekle pudra şekeri falan da mesela çok uzun süredir hani yok. Sade tık tık ye bitsin ya da işte erik tuz çok uzun süredir Şaşırdım yapmıyorum. erik tuza şu an. Hayır Ben- Şok severim oldum. bayılırım Bende yok. ama şeydir Bende yani. sakatat yok mesela. Aa. Sakatat. Ama kokoreç var bir tek. Onun dışındakiler yok. Favori. Kokoreç olsun zaten. Ama onu da her Favori, yerde favori. değil. Çok güzel bir yerde yemek. Evet. Bildiğim yerde. Reklam olmasın falan diyorum. Evet reklam olmasın. Birazdan konuşuruz onları. Belli başlı Kokoreç yerlerde. candır ya. İyi ama sizin genel olarak çok hoşlanmadığınız, yemediğiniz, Evet, asla yok. yemem dediğiniz şeyler yok. Yok. Yok o konuda. şeyimdir yani. Ben Ay de bir şey daha aslında. söyleyeceğim. Korkuyorum ciğer asla yemem mesela. Ya bunu çok duymaya Sena çok başladım bu zorbalayacak arada. gibi. Ben şu an terk ediyorum. Bunu çok duyuyorum ben Ya çok ciğer sevmeyen yemeğini. var. Ben Var bu ama arada. bayılırım ciğere mesela. Of ya. Yani. Hani bana Biz sınırım babamla yoktur benim. gideriz mesela derim baba hadi bugün ciğer günü falan deyip böyle ikimiz oturur. Sessizce ciğerimizi yer ve eve gideriz. Ben burayı Şu son dönemdeki tek favorim sushi. Çok geç
fark ettim Güzel, birkaç yıldır evet. yiyorum. Keşke çok daha önceden yeseydim. Bak söyledikçe yine etap açılıyor mesela. Tabii, tabii. Sushi de benim hani "Abi Yemezsin. bugün bir sushi yiyeyim" demem Ay mesela. canım. Hani Abi bizim, arkadaşlarım kız söyler zorla arkadaşlarım var. ağzıma chopstick'le sıkıştırırlar falan. O Yok, çok biz ayrı sushi ama. date yapıyoruz direkt Evet, arkadaşlar biz ama de. mesela Bunda çok hiç güzel yok. oluyor. Çok muazzam bir şey bence. Ve bunun sonu gelmez Tabii geçiyorum. ki, tabii. Kıskanç biri misiniz? Evet. Bir şey söyleyeyim. Bu cevap vermeseydi şaşırırdım gerçekten. O kadar Evet, belli ediyor ki Dilçin insan. duruşu Böyle öyle. bir saat konuşma yetiyor anlamak için. Ben evet biraz kıskancım. Sena, Ben de öyleyim ama gizli ben de. Belli etmem. kıskançsın. Ben çok ederim. 10 ya. üzerinden bir puan versen 10. kendine. Oy. Tahmin ettim. Sena sen. Benim 6-7 ya. 6-7. İdeal bence Evet. 6 Yani ben o kıskançlığı... Ya yani- şöyle kıskançlık derken hani ya, kıskançlık Daha yani. neyini Yani evet daha neyini anlatayım yani. Onu deme sebebim de kıskancım. Şimdi hani ben bunu 8 derim, 7 derim. Yarın öbür gün derler ki hani 7'ydi 8'di. Yani 10. 10. Buyum Her şeyi yani. kıskanırım diyorsun. Kıskanırım. Yani şöyle sevdiğini kıskanmak gibi bir yerden ele aldım bu arada. Hani mal mülk kıskanmam kesinlikle Yok, öyle yok, bir ben yerden değil. sevdiğini Aynen kıskanmam. sevdiğimi çok kıskanırım ama. Kız arkadaşın kızlarla yurt dışına tatile gidecek. Gidebilir mi? Gidebilir tabii. Gidebilir mi? Sesine ne oldu? Gidebilir. Sesine ne oldu? Bir kızardı sanki. Ay, ben de gidebilirim ben. Ha, sen de ona göre gidebilirsin. Ya yok ya demek. tabii ki de yani o bir şeyin şakası falan diyorum şimdi ama ya yok ya yani Yok ya dedikçe aslında var ya. Ya gidemez değiştir. gidemez ya. Gitmesin gerek yok ya beraber Benimle gidelim gitsin işte. 10'sa bunun cevabı budur Evet, çünkü. evet. yani. Yani ben de giderim çünkü. Bence gidebilir. Ama sen gidiyorsan o da gidebilir Hayır değil sizinle mi? hayır şöyle ben giderim derken onunla giderim. Ben şöyle bir yerden ele alıyorum ben aslında konuyu. Beraberiz ya biz. Ben onsuz gitmem. O da bensiz O da bensiz gitmesin gerek yok. Ha gitmek istiyorsa gitsin sıkıntı yok. Ben de gelirim oralarda bir ara takılırım yani ne olacak? Ha, etrafta dolanırım ben. Beni görmezsin. Ben seni göreyim sen beni görme. Joe Goldberg gibi değil mi? You film. Eyvah. Bu işin Bu sonu arada çok ama manyak da zannetmesinler beni şimdi. Yani. Öyle de bir şey değil yani. Ama Şakaydı. devir kötü. Devir kötü yani. Akıl kalıyor. Tabii öyle diyelim. Dur toparlayamıyorum. Cimri biri misiniz? Hiç değilim. Yok ya yani buna Varsa kim saçarım. evet der ki ya bir de. Bunu başkasına asla sormak gerekir de bence değilim yani. En çok neye para harcarsınız? Var mı böyle spesifik herhangi bir şey? Ben koleksiyon yapmayı çok seviyorum. Bu çizgi roman hastasıyımdır. Ben çizgi roman figürleri falan var ya. Onlardan topluyorum işte. Onlara çok para gider. Bir de işte forma. Son zamanlarda bir kıyafet olmaya başladı. Normalde hiç seven biri değilimdir. Hani çıkayım da alışveriş yapayım falan. Zaten benim hani alışveriş mantığım şey. Gidiyorum. Beğendim. Aldım çıktım. Hani hiç böyle dolandım. Uğraştım falan. Zaten 3-4 Klasik tane erkek. mağaza var. Erkekler rahat zaten bu konuda ya. yani. O yüzden kafa Gerçekten. rahat. Ama en çok figürleri harcıyorum. Güzel, keyifli. Bir tane sipariş ettim gelmedi hala. Kaç ay oldu hala gelmedi. Fena senin. Ya benim garip bir şekilde ev eşyaları. Yani ben Son böyle... dönemde benim şu an tek Evet, favorim ev eşyaları. ev eşyaları yani böyle işte ben odamı mesela küçükken bile her hafta değiştirirdim şeklini işte bir minik bir tablo bir şey alırdım. Bir abajur Ha alayım, yani bir süs o eşyası. şu anda da işte tutmaya çalışıyorum kendimi. İşte bu salon olabiliyor, mutfak artık evin her yerine hani her gördüğümü alasım geliyor. Beğendiğim tabii ki. Hani hoşuma Koyacak gidiyor ev yer kalmadı eşyası. evde. Evet gerçekten tabii tutuyorum kendimi de bu konuda. Aldıklarını biraz yer Gezmeyi açıyor de musun? severim. Veriyor musun Ha tabii falan? yer açıyorum Yenisini işte. alıyorsun. Kimisine arkadaşlarıma diyorum hani kullanır mısın, ihtiyacına yarar mı falan filan. Ya da işte satıyorum direkt öyle oluyor. O daha mantıklı olabiliyor. Geldim korkulan yere. Korkular. Programımızın adı Yasemince İtiraflar. Gelen konuklarımızdan bizim için ince itiraflar istiyoruz. Bize verebileceğiniz, hadi size de şunu söyleyeyim bunu bilmezler benim hakkımda diyeceğiniz bir itirafınız var mı? Kıskançlık muhabbetinde bayağı büyük itirafta bulundum. Evet, aslında sayılmaz bayağı aslında. öyle. Bayağı şu an manyak zannedecekler. Bununla ilgili bir örnek bir şey varsa Ya yok dinleyebilirim. bu arada öyle bir şey değil. Sadece hani öyle bir anım yok yani aslında. Ama ya öyle itiraf diyebileceğim küçükken boncuklu tabanca. Hani senin istediğin itirafı vereyim sana. Küçükken böyle boncuklu tabancalar falan vardır ya çocukken hepimizin sokakta oynadığı. Onların böyle boncukları, bilyeleri ya da işte futbolcu stikerleri küçük küçük şeyler. Onları böyle bir aradan almayı severdim. Arkadaşlarımdan özellikle. Yani bir marketten gidip çalmak gibi değil de işte arkadaşlarımın mesela fazladan böyle kartları var. Aa bu bende yok bu futbolcu. Tık onu ben bir alayım. İşte
Boncuğum bitiyor, şimdi kim gidecek kırtasiyeye? Tık oradan bir boncuğu alayım. Bir de şu son yıllarda bir çakmak. Eve gidiyorum 55 tane çakmak var cebimde yani. Niye bilmiyorum. Onlar falan var ama kriptomani değilim. Yani onu söyleyeyim. Çabuk araklama merakım yoktur. Ama bu üçü itiraf olarak sayacaksak küçük şeyler severim yani. Hem kıskanç manyak olduk hem hırsız olduk bu programda. Şaka Çok yaptık. mu söyledik acaba? Eyvah eyvah. Benim az önce işte düşündüm de biraz şu olabilir. Çocukluğuma, küçüklüğüme dair. Ben aslında aşırı utangaç, aşırı sessiz, kendi halinde bu okulda, sınıfta böyle hani çok böyle bulaşmayan, kendi 2-3 arkadaşı olan bir tiptim. Sonradan işte bir şeyler oldu Ne ve tam olduysa. tersine döndüm ben böyle yani. O Sonra itiraf oyunculuğa olabilir. kadar, ekrana kadar Evet, gitti bu. evet. Ark noktası. Ya evet, insanlar önünde konuşurken falan böyle yani çok utanırdım. Bir şey isteyemezdim yani mesela böyle o hallerim vardı. Hocalar mesela işte soru soruyordu. Bildiğim soruya bile parmak kaldırırken ben tereddüt eden biriydim. Oradan buralara O diyelim. da o bende de galiba öyleydi biliyor musun? O bir eşik galiba. Oradan Belki Biliyor de. bazen. oradan Ya, oyunculuğa evet. dönüyor zaten. belki Ben de. mesela fotoğraf çekilmeyi de hiç sevmezdim. Fotoğraf çekilmeyi bilmezdim falan. Sonra bir anda oyuncu bir şey Garip, oldu. evet. Ya ben çok tedirgin olurdum konuşurken ederken hocalarla ya da işte okulda böyle toplu okuma olurdu ya, sırayla herkes giderdi. İşte onlar çok gererdi beni mesela. Şu an keşke hepsini ben okusam yani. Öyle oradan oraya evrildik. Oradan oraya. Şiir okuyor Evet. sahnede. Evet. Valla Bu durgun şekilde. başladık ama bayağı güle eğlene Evet. programı kapattık. Bitene Yavaş kadar yavaş böyle- biterken açıldınız Evet. böyle siz de. Evet, böyle biraz bir öyle keyif. Evet biraz öyle Böyle oldu. evimizde sohbet ediyor gibi çok keyifli bir program oldu. İyi ki geldiniz o yüzden. Çok Ayaklarınıza teşekkürler. sağlık. Siz de iyi Çok konuk ettiniz, eğlenceli sağ olun. oldu benim için de. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.